Günaydın. Evet, ilk videoma hoş geldiniz. Bugün beraber kalçamı o halden o hale nasıl getirdiğimi ve en çok hangi hareketlerin yararını gördüğümü hepsini konuştuğumuz bir video olacak. Saat şu an 9.30. Antrenmana gideceğim. Burada pirelerim var, takviyeler. O zaman piremi içeyim ve antrenmana başlayalım. ASMR. Bu Hydro Prime. Pump için kullanıyorum. Spora yeni başladıysanız şart olan bir şey değil. Çünkü kas kütlesini pumplamaya yani adrenalin kan dolmasına yardımcı olan bir gliserol tozu denilebilir. Kreatini ben antrenmandan önce tüketiyorum. Ya bana güç veriyor. Psikolojik de olabilir. Öğrencilerimde de denedik yani. Onlara da güç veriyor. O zaman bilmiyorum psikolojik mi değil mi? Kişiden kişiye göre de değişebiliyormuş. Ve Thermo Burner var. Bu da termojenik etkiyi arttırmak için 2 kapsül. Bir de bundan içeceğim. Şimdi önce şunu bir içelim. İki kapsül. Gayet iyi. Güzel. Yaşam alanıma, doğal alanıma gelmiş bulunmaktayım. Şimdi ilk hareketi göstereceğim size. Bu göstereceğim üçlü hareket zaten benim kalçamı bu halden, bu hali videomda olan hareket serisi. Şimdi önce ısınmayla bir başlayalım. Antrenman öncesi esneklik çalışmayı unutmayın. Çünkü ben çalışmadığım için hip fleksörüm aşırı gergindi ve antrenmandan sonra sürekli bir ağrı çekiyordum sol bacakta. Çünkü gergin. Hip fleksörler o kadar gergin ki. Şu arka bacağım da gergin olduğu için full açamıyorum. Ama zamanla açılacak inşallah. Şimdi bu göstereceğim hareketin adı yok normalde yani yer serisi. Adını ben koydum. Hepsini peş peşe dinlenmeden yapıyoruz. Geldim. Belim içeride. Kalçamı dışarı verdim. Önce sağ bacak 12 tekrar yukarı doğru. Kontrollü. Yani bunu yaparken şunu istemiyorum. Şu değil. Sadece kalça gücümü kullanıyorum. 12 tekrar sağ bacak. 12 tekrar sol bacak. Hiç dinlenmeden peşine yana doğru açıyorum. Yine 12 tekrar. Sol bacak. En son yaptım. Yukarı aşağıya. İyice sıkıştırıyorum. Çok iyi. Geldim. İkinci hareketteyim. Ben bunu antrenmanın en başına koyuyorum normal antrenmanımda. Hip thrust'tayım. Hip thrust'ı ben ilk spora başladığım zamanlar yapmıyordum. Çünkü kalça büyütme odaklı bir hareket olduğu için ilk zamanlar benim kalçam zaten büyüktü ve şu şekilde büyüktü. Yani genişti. Daha da bunun üstüne gidip genişletmeye gerek yok diye düşünüyordum. Sonra biraz kilo verdim. Sonra yapmaya başladım ve kalçamı büyütmemdeki en etkili hareket bu. Çünkü ağır girebiliyorsunuz bu harekette. O yüzden kalça geliştirmek için en iyi hareketlerden bir tanesi. Hadi gelin beraber açıyı ayarlayalım. Şimdi kalça için yaptığımız için 90 derecelik açıyı buluyorum. Önce pelvik tilt'in ne olduğunu bilmem gerekiyor bunu yapmak için. Yani şöyle bir kaldırış vesaire bu yok. Kalçamı indir, sıkıştır. İndirdim, sıkıştırıyorum. Boşta bunu bir öğrenin. Sonra ağırlıkla yapmaya başlayın. Hadi gelin şimdi ayarlayalım. Bu arada bu hareketi yaparken ben bacağımı açıp topukları basarak daha iyi hissediyorum. Ama bu herkeste aynı olacak diye bir kaide yok. Çünkü bazı öğrencilerimle denediğimde mesela hissetmediğini söylüyor. Normal bu açıda daha iyi hissettiğini söylüyor. O yüzden deneye yanıla öğrenebilirsiniz. Hadi başlayalım. Benim ısınma kilom 20 oluyor, 20-20 oluyor. Onlar da tabii birazcık boşta ısıtıyorum vücudu. Hemen ayarlayalım. Tam pelvis kemiğimin tam altına koyuyorum. Yukarı koyarsanız ya da tam üstüne koyarsanız morarır ve çok acı hissedersiniz. O yüzden direkt altı. Bu arada bunu boşta yapın. Daha çok altı hissedeceksiniz.
Şimdi bunu yaparken kalçayı büyütmek istiyorsanız yani kas hipertrofisi yani kası büyütmek için aşamalı yüklenme yapmak gerekiyor. Yani mesela ben bunu 20-20 başladım. Bir sonraki hafta buna 10'ar kilo daha ekliyorum. Ve tekrarı arttırmaya çalışıyorum. Yani mesela şu şekilde 20-20'de 10 tekrar yapabiliyorsam eğer 5'er kilo daha ekler 8 tekrara düşerim. Sonra 5'er kilo daha ekler 6 tekrara düşerim. Bu şekilde. Ama bu demek değil ki bir sonraki hafta daha çok ekleyelim, daha çok yapalım. Hayır. Bunu da ben 6 tekrar yapabiliyorsam bir sonraki hafta 8 tekrar çıkmam gerekiyor. Sonra 12 tekrar çıktıktan sonra 12 olur, 15 olur. Artık vücut alışsın, öğrensin. Sonrasında diyebilirsiniz ki okey artık ağırlık arttırabilirim. Bu şekilde. Hadi gelin diğer harekete geçelim. Şimdi geldim. İkinci hareketteyiz. Deadlift. Deadlift en temel hareketlerden bir tanesi. Yapın, yaptırın mutlaka. Şimdi geldim. Hareketi yaparken bacaklar omuz genişliğinde açık. Bir tık açabilirsiniz. Sorun yok. Barımı eşit bir şekilde tutuyorum. Belim içeride, omurgam dik, omuzlarım geriye verdim, göğsüm karşıya bakıyor. Nefes alıyorum, nefes vererek eğeceğim. Şimdi geldim, ölümcül hareketteyim. Bulgarian Split Squat. Ama bu o kadar güzel bir hareket ki. Çok yakıyor ama çok etkili bir hareket. Gelin size nasıl yapacağımı göstereyim. Şimdi ben en yüksek box'ımı aldım. Daha küçük bir boyutu tercih edebilirsiniz. Ama benim vücudum artık alıştığı için bu benim için iyi. Geliyorum. Sol bacak koydum. Şimdi bunu bu arada hemen göstereyim. Ben nasıl ayarlayacağımı biliyorum vücudumun hissiyatına göre ama bilmiyorum diyorsanız. Bir sürü zaten bunun hackleri var. Geldim kalçamı koyuyorum. Topuklarıma koydum ayaklarımı. Topumu bastım. İleri gidiyorum ve bacağımı koyuyorum. Dik bir şekildeyim. Bu hareketi dik bir şekilde yaparsak eğer quadlara vuruyor. Yani ön bacaklarımıza vuruyor. Ama eğer öne eğilerek kalçayı iterek yaparsak da kalçaya vuruyor. Karşıya baktım ve eğiliyorum. Şimdi bu quad için olanı, ben spora ilk başladığımda quad için olanı yapıyorum. Çünkü kalça için olan versiyonunu bilmiyordum. Şimdi kalça için olan versiyonu göstereceğim size. Bir tık daha öne atıyorum bacağı. Ve kalçamı geriye doğru itiyorum. Diğer bacak. Yandım. Dengede duramıyorum. Dengede duramıyorsanız bir tane çubukla yapın bunu. Hatta göstereceğim şimdi. Dengede durmakta sıkıntı yaşıyorsanız eğer ileri doğru attım. Tek kolla tutarak çok yüklenmiyorum. Yani ağırlığa çubuğa kendi ağırlığımı vermiyorum. Sadece ufak bir şekilde dengede durmak için tutuyorum. Bu kadar. Ölümcül ve en etkili hareketlerden bir tanesi. Kettlebell'lerimi aldım. Sıradaki ölümcül harekete geçebiliriz. Şimdi geldim. Spora ilk başladığım zamanlar aşırı etkisini gördüğüm hareketlerden bir tanesi daha, yani lunge. Lunge'ı ilk başta yapmaya başladığımda gidiyordum ama geri dönemiyordum. O kadar ölümcül bir hareket. Ama tabii ki vücut direnç kazanıyor buna karşı. Ve şu an ağırlıkla yapıyorum mesela. Bir de benim yaptığım lunge bir tık daha kalçaya vuruyor. Yani normal lunge'tan bunu yapmaktan ziyade ben bir tık kalçamı dışarıya doğru itiyorum ki kalçamı daha çok aktive edebilmek için. Hadi gelin size göstereyim. Ufak kettlebell'lerimi aldım ve adımlamaya başlıyorum. Gidiyorum.
dönüyorum. Bir de hareket yaparken karşıya bakarsanız psikolojik mi artık bilmiyorum. Daha çok yoruluyorsunuz ve daha çok hissediyorsunuz. Bayılacağım galiba. Sıradaki hareketim sumo, squat. En sevdiğim hareketlerden bir tanesi. Hadi gelin yapalım. Kettlebell'imi alıyorum. Bunu dumbbell'da da yapabilirsiniz. Mesela bu şu an bana hafif geliyor. Ama hareket göstermek için size bununla yapacağım. Geldim. Ağırlığımı alıyorum. Bacaklarımı omuz genişliğinden çok daha açıyorum. Ve dizlerim karşıya bakıyor. Yani önce yine boşta öğrenin. Geldim, açtım. Eğiliyorum. Ve sıkıyorum. Eğildim, kalçayı sıkıyorum. Bence dünyanın en güzel ve en kolay hareketlerinden bir tanesi. Kim bulduysa Allah razı olsun diyormuş. Geldim, kettlebell'imi alıyorum. Açtım bacakları. Sık. Mesela ben artık bunu boşta yaparken o kadar çok hissetmiyorum. Çünkü yine vücudum direnç kazandığı için Reebok'ları alıyorum ve daha da yükseltiyorum. Yani steplerin üstüne çıkıyorum ve derinliği daha çok artırıyorum ve daha güzel hissediyorum. Hadi gelin son harekete gidelim. Abduktor yapacağız, yana açış. Bu arada şu an en dolu formumdayım çünkü beslenmeme asla dikkat etmiyorum. Ama olsun, gücüm daha çok yerinde ve ağırlıkları daha çok arttırabiliyorum. Hadi gelin. Geldim. Abduktördeyim. Bunu superset şeklinde yapacağım. Önce en ağır kilomu alıyorum. Ayakkabı seçiminize dikkat edin. Çünkü kayarsa çok sıkıntı. Makineden tutuyorum ve kalçamı öne eğilerek dışarıya doğru açıyorum. 12 tekrar bunu yapıyorum. Tekrar bunu yaptım. Peşine hiç dinlenmeden ağırlığı düşürüyorum. Ve geriye yaslanarak da yapabilirsiniz ama ben tam bu açının çok daha etkili olduğunu fark ettim. Dik durdum. Kalçayı iyice yana doğru sıkıştırıyorum. On 12 tekrarda bunu yapıyorum. Ve finito. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu benim ilk videom olduğu için heyecanımı görmezden gelin lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu gibi daha fazla video isterseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Öptüm. Bye bye.